Daha önce etiketleme otomasyon sistemi ile ilgili video çekmiştim. Orada sistemin ve setin nasıl çalıştığını anlatmıştım. Bu videoyu uzatmak istemiyorum. Öncelikli olarak etiketleme otomasyon sistemi çözüm 1'i izleyin. Daha sonra bu videoya gelin arkadaşlar. En azından hem sistemin nasıl çalıştığını hem de oradaki çözümün nasıl olduğunu görürsünüz. Peki bu çözümün ondan farkı ne olacak? Burada set resetlerle ben bu problemi çözmeye çalışacağım. Önce tak tablomuzu yapalım. PLC tak. Default tak table'dan devam edeyim. Şimdi burada girişler ve çıkışlar olacak. Mesela butonları B ile başlatacağım isimlerde. Çıkışlar buradaki selenoid. Selenoidleri S ile başlatabilirim ama sensörleri S ile başlatmak istiyorum. Selenoidleri de çıkış olarak C ile başlatmak istiyorum. Önce stop butonuna başlayayım. Inputlarıma devam edeyim. Burada nelerim vardı? Sensör olarak başlayacağım. Daha öncekinde anlatmıştım, işte sensör besleme silindiri ileride, geride, işte kızak silindiri mühür tarafında ya da baskı tarafında. Bu şekilde sıralama olarak gideceğim. Stop butonum var. Bu stop butonu normalde kapalı dışarıda. Start butonum var. Burada besleme silindirinin geri sensörü, besleme silindirinin geri sensörü, yukarıdaki köprü ya da kızak. Kızak diyeceğim bu sefer. Bir öncekinde köprü diye hatırlıyorum. Kızak mürekkep tarafındaki sensör, kızak baskı tarafındaki sensör. Burada çıkışın besleme silindirinin selenoidi, kızak silindirinin selenoidi ve etiket silindirinin selenoidi var. 3/2 silindirler bunlar. Yani enerji veriyorsunuz, silindiri hareket ettiriyor. Enerji kestiğinizde silindir Y etkisiyle geri geliyor. Enerji var. Merkez 0,0. Ya temp ekleyeyim birkaç tane de. Yükselen kenar, düşen kenar yapabilirim. Hatta buna temp 1 diyeyim. Hadi bir de temp 3 diyeyim. Ben Merker 50.0'dan başlatıyorum templerimi. Siz istediğiniz bir başlatabilirsiniz. Daha önceden anlatmıştım bu numaralara. Tek tablosu ile ilgili detaylı video hazırlamıştım. Şimdi gelelim program bloğumuza. Main OB1'imize. Start'ta ne olacak? Enerjimiz olacak. Bunu enerji var. Memory bitini çalıştırmada kullanacağım. Hatta set resetli yapıyorduk değil mi bunları? Şunu sete geçelim. Stop butonum var. Stop butonum normalde açık kullanıp resetletebilirim ama burada stop butonum dışarıda normalde kapalı. Normalde kapalı olduğu için ben onu da normalde kapalı kullanacağım. Dediğim gibi bununla ilgili daha önce bir sürü videolar çektim. Şunu hatta kopyalayıp şöyle resetleteceğim. Şimdi normalde kapalı olduğu için PLC run'a çektiğinizde, yani PLC run yaptığınızda normalde kapalı buton olduğu için burası 1 olacak, 1 olduğu için açacak. Eğer ben stop butonuna basacak olursam stop butonu PLC girişindeki input 0.0 Clemens'e enerjiyi vermeyecek. Vermediği için burası 0'a dönecek. 0'a döndüğü için burası kapayacak ve reseti basacak. Şimdi neyle başlatalım? İlk önce mürekkep aldıralım etiket silindirimize. Bunu nerede yapsın? Şu enerji varları, şimdi set resetle çalışmayı ben çok fazla sevmem. Enerji varı şuraya bir alayım, ondan sonra devam edeceğim. Set resetle çalışmayı çok fazla sevmem. Bir yerlerden setlik alır, bir yerlerden resetlemeyi unutursunuz. İşte bunu takip edeceğiniz zaman buradan online aldığınızda, şurada monitoring'e aldığınızda burada göremezsiniz set resetleri. İşte ya bunu tak table'dan ya da watch table'dan görmeniz lazım. Yani mecbur kalmadıkça ben çok set reset taraftarı değilim. Ama bu sorunun çözüm orijinalliği de set resetle çözmemiz. Enerji varsa, peki bu silindirim ne zaman, yani yukarıdan aşağı etiket silindirim ne zaman insin? Kızak silindiri nerede? Sensör. Kızak mürekkep tarafındaysa neyi setlesin? Şuradan seti alalım. Etiket silindirini setlesin. Çıkış etiket. Etiket silindiri ne olacak? Aşağı inecek. İşte mürekkebi alacak, yukarı çıkacak ve daha sonra kızak silindiri harekete geçecek. Şimdi etiket silindirinin aşağı ve yukarı sıra anahtarları yok. Bunu daha önce açıklamıştım. Buradaki PLC'yi
211 DC seçtik. O yüzden giriş çıkış sayıları yetmiyor. Buraya bir zamanlama atıyorum. Yani burada 214'ü öldürmek istemedim. Böyle basit bir örnek için. Peki etiket silindiri devreye girdiğinde aşağı inmesi ve çıkması ne olsun? 2 saniye olsun. Etiket silindiri çalıştığında ben bir tane ton zaman rölemi devreye alayım. Bu ne olsun? Etiketin inme ve bekleme diyelim ya. İnme ve bekleme zamanı olsun. Ton olsun. Çünkü niye? İşte enerji varsa, mürekkep tarafındaysa kızak sensörü bu devreye girsin, setlensin, devreye girsin. Buraya enerji var mı diye koymama gerek var mı? Enerji var mı zaten sorguyu burada yapıyoruz. Yani enerji olduğu zaman ancak setlediği için bir daha buraya enerji var mı sorgusunu kontağa koymama gerek yok. Başka bir yerde setlersem onu da tekrar ne yapmamız lazım? Düşünmemiz lazım. 2 saniyelik bir süre vermiştim. Öncekinde de yeter yani. Sistemin çalışmasını görmem için yeterli bir zaman. Peki etiket inme bekleme. O hatayı yine yaptım. Bizde SN İngilizce'de S second olduğu için 2S'yi koydum buraya. Ne oldu? Etiket devreye girdi. Zaman rölesini devreye aldı. Ondan sonra zaman rölesi 2 saniye çalıştı. 2 saniye sonra ne yapmasını isterim ben bunun? Etiketi şuradaki devre dışı bırakmasını yani resetlemesini isterim. O zaman buraya bir kontak daha ilave ettik. Bu ne olacak? Etiket inme artı beklemeni. Nerede o? Etiket inme artı beklemenin Q'su. 2 saniye sonra şu etiketi reset yapsın. Şurayı resete çeksin. Tamam mı? Ne oldu? Etiket mürekkep tarafındaysa kızak enerji varsa setledi. Kendini resetleyecek zaman rölesini çalıştırdı. Kendisini işte bu zaman rölesi de 2 saniye sonra resetledi. Şimdi ne oldu? Bu yukarı çıkacak. Yukarı çıkarken de ben 1 saniye bekleme veriyordum. Şuraya enerji var mı ya? Şunu alalım. Enerji varsa şu 2 saniyeyi doldurmuşsa yani etiket artı inme 2 saniye doldurmuşsa 1 saniyelik daha yukarı çıkmak için zaman vereceğim. Burada resetledim ama resetledikten sonra burada bir de yaylı bir baskı var. Yukarı tam çıksın. Yukarı çıktığından emin olayım. Yukarı çıkış için de 1 saniye ben buna zaman vermiştim. Bir başka zaman rölesini devreye alsın bu. Ne diyeyim? Etiket bekleme 1. Çünkü öbür tarafta da yani baskı tarafında da bekleteceğim ben bunu. Ya tek zaman rölesiyle yapabilir miyiz? Bir sürü kontak koymam lazım. 2 ayrı zaman rölesi kullanmak şu anda benim işime geliyor. Sadeleştirebilirsek onu da bakacağız. Etiket bekleme 1 diyelim. Bu 1 saniyelik bir zaman rölesi olacak. Şimdi şu reset yedi mi? Reset yedi. Reset yediği zaman şu. Yani etiket silindiri reset yediğinde şurayı açacak mı açacak? Açtığı için yani etiket inme artı beklemeyi açtığı için burayı açacak mı açacak? Açacağı için de bu 1 saniye bekleyemez. Buna bir mühürleme koymam lazım. Bu tip zaman rölelerinde en pratik mühürleme kendi iniyledir. Ne demek istiyorum? Etiket bekleme 1'in inini koyduğunuzda ne oldu? Enerji var. Etiket inme bekleme 2 saniye doldurdu. Reset attı. Bu ara bunu devreye soktu. Girişi 1 olduğu için de burasını mühürledi. Mühürlediği için de etiket bekleme çalışıyor. Hatta bunu biraz sonra devreden çıkartacağız işimiz bittiğinde. Devam edelim. Bu ne yapsın? Etiket bekleme 1 kızağı devreye alsın ve kızak öbür yana doğru, baskıya doğru devam etsin. Enerji var. Burada sorguladık. Kızağı bununla setleyeceğim için bir daha enerji varı koymama çok fazla gerek yok. Koysanız olur mu? Olur. Bu etiket bekleme 1 ne yapsın? Etiket bekleme 1 bunun Q çıkış silindiri, kızak silindirini setlesin. Çıkış kızağı setlesin. Şimdi öbür tarafa doğru gidecek. Tamam mı? Setleme işlemini yaptı. Kızağım öbür tarafa doğru harekete başladı. Kızağım öbür tarafa doğru harekete başladığında artık bu seti kaldırabilirim. Yani kızağım çalıştığında bu zaman rölesi devre dışı kalsın. Zaten burada setleme işlemini yaptı bu zaman rölesi. Çünkü enerji olduğu sürece artık şu mühürlemeden kaynaklı devamlı çalışacaktır. Daha bunu ne yapacağız? Kapalı yapacağız. Niye kapalı yapacağız? Kızak çalışmaya başladığında zaman rölesini devreden çıkarsın. Bura açılacak mı? Açılacak ama bu set reset olduğu için bir kere seti yemiş olacak bu. Peki bu nerede resetlesin? Bunun reset yiyeceği yer. Şurası. Enerji var mı sorgusunu buraya koyayım mı? Reset diyecek zaten. Çalıştırma yapmayacaklar. Çünkü setlerde önemli. Benim enerji var mı sorgusu. Kızak. Bir dakika. Kızak gidecek öbür tarafa. Baskıyı yapacak. Baskıdan sonra resetleyecek. O zaman şöyle yapalım. Enerji var mı sorgusunu koyayım ben buraya. Tamam mı?
baskı silindirini bir kez daha aşağı indirmem lazım. O zaman enerji varsa ve gitti ya, ne tarafa gitti? Baskı tarafına gitti. O zaman sensör kızak baskıya geldiyse, kızak silindiri baskıya hareket ettiyse orada ben bir daha setleyeceğim. Neyi setleyeceğim orada ben? Etiketi setleyeceğim. Etiketi setledim mi? Setledim. Etiket setlenince nerede o? Etiket inme artı bekleme devreye girdi mi? Girdi. 2 saniye sonra kendini reset attı mı? Attı. Tamam. Ama bir de ne bekliyordum ben? 1 saniyelik burada bekleme yapıyordum. Şimdi o 1 saniyelik bekleme şu. Ne taraftaydı? Mühür tarafındaydı. Ben baskı tarafına bir daha bekleme yapacağım. Enerji varsa, yani aslında şununla aynı olacak bu. Ctrl A, C alayım, birazdan sileceğim. Bu benim pratiğime göre Ctrl C, Ctrl V. Şimdi enerji varsa, etiket inme bekleme bir daha devreye girdiyse şu zaman bölüm öbür zaman bölüm olacak. Değişeceğim. Hatta şunu da değişeyim. Etiket bekleme 2'yi devreye alacak. Bekleme 1 de 2'yi devreye alacak. Etiket bekleme 2 olacak. Bu da yine olacak. Bu da mı gol değil ya? Etiket bekleme 2'nin yine oldu. Kaç saniye vermiştim burada? 1 saniye vermiştim. Peki bu ne yapacak? Bu ne yapacak? Bu etiket silindirine tekrar reset edecek ve etiket silindiri... Bir dakika. Dur. Seti burada yaptık mı? Yaptık. Bunun reseti neredeydi? Tamam, doğru, bekleme reset etti. Daha sonra bu etiket bekleme 2 ne yapacak? Kızak silindirini reset edecek bobinli ve kızak silindiri geri gelecek. Kızak silindiri şurada setledik. Başka bir yerde bunu ne yapmadık? Burada set diyor. Şimdi bakalım o bir hataya neden olur mu? Etiket bekleme 1 setledi. Tamam, setleyecek. Ben bunu ne zaman resetleyeceğim? Etiket bekleme 1'den 1 saniye sonra. Yani tabii setledim. Şimdi bakın burada bir hata olacak. O hatayı daha sonra size anlatacağım. O kısmı şu anda bakmayayım ki hatayı yapabilelim. Etiket bekleme 2. Etiket bekleme 2 ne yapsın? Yine enerji varsa sorgusunu sorayım. Etiket bekleme 2. Etiket bekleme 2'nin Q'su neyi resetlesin? Kızağı resetlesin. Çıkış kızak. Çıkış kızağı resetledi. Tamam mı? Peki. Çıkış etiket buraya geldiğinde, ikinci kez setlendiğinde boşa mı bassın? Yani tamam, enerji var. Kızak baskı tarafına geldi. O sensör aktif oldu ama aşağıda parçanın olup olmadığını nereden bileceğim? Bir önceki de demiştim ki besleme silindiri ileri doğru hareket etsin. Hatta orada kalsın ki etiket basarken besleme silindiri tarafından da o parça sıkıştırılmış olsun. O zaman bunu setleyebilmesi için ben bir şey daha sorgulamam lazım. Besleme silindiri dışarıda mı? O zaman sensör besleme ileride mi? Sensör besleme ilerideyse parça dışarıda demektir. Basabilir. Tamam. Peki sensör besleme ne zaman devreye girsin? Gene enerji varken devreye girecek. Burada o sorguyu koymam lazım. Besleme sensörü gerideyken devreye girecek. Sensör besleme gerideyken devreye girecek. Tamam mı? Kimi setleyecek bu? Beslemeyi setleyecek. Çıkış beslemeyi setleyecek. Peki bu ne zaman resetleyecek? Bunun reset yemesi ne zaman geriye dönebilir artık bu? Bekleme 2 vardı ya, şu bekleme 2 ile etiket bekleme 2 ile geri dönecek bu. Etiket bekleme 2 nerede? 2'nin Q'su. Şu beslemeyi ne yapacak? Reset yaptıracak. Şimdi bunu bu şekilde bir göndereceğim ve ne olup bittiğine bakacağız. Start'a basalım. Gitmedi. Store'a bastım. Start'a bastım. Bakın yukarı kalkıyor ve gitmiyor. Şimdi o ne? Kızak silindirinin ileri hareketini yapmıyor. Bakalım. Kızak silindiri nerede devreye giriyor? Gelelim. Etiket. Enerji var. Etiket. Kızak silindiri setlemiyor. Kızak silindiri niye setlemiyor? Etiket bekleme 1 devreye girmiyor. Tamam mı? Yani bunu setlemiyor. Ya da setliyor, resetliyor. Kızak silindiri nerede resetliyor? Bu. Etiket kızak silindiri başka nerede resetliyor? Setledi burada. Kızak. Ya etiket 1 bunu setlemiyor ya da bu satırda setliyor ama başka bir yerde kızak silindiri resetleniyor.
Nerede olabilir bu? Etiket bekleme 2. Resetleyebilir mi etiket bekleme 2? Etiket bekleme 1 devreye girecek ki etiket bekleme 2 devreye girmişsin. Muhtemelen şuradan set yemiyor. Online'a bir alalım. Şimdi enerji var mı? Bir daha stop varsa. Enerji var sistemde. Bakın. Enerji var. Etiket set diyor. 2 saniye çalıştırdı. Değil mi? Ve etiket bekleme etikete reset atıyor. Tamam. Zaten reset attığı için 2 saniye yukarı çıkıyor. Bakın şimdi videoda. Bakın indi. 2 saniye sonra çalışıyor ki reset atıyor. Yukarı çıkıyor. Gördük. Şimdi kızak çalışıyor mu? Q01. Kızak setlenmiş görünüyor. Ama kızak niye? Kapalı. Bekleme 1. Kızağı setliyor. Kızak nerede resetliyor? Dediğim gibi bakın kızak burada da resetliyor. Etiket bekleme 2 burada kızağa reset yapıyor. Ama kızağa ben nerede reset yapmam lazımdı? Kızağa gidecek baskı kısmına. Şuradan alayım. Baskı kısmına gittikten sonra etiket bekleme 2 reset yapması lazım. O zaman şu beklemelerde benim neredeydi? İnme bekleme değil. Bakın sadece yukarı çıkma beklemelerinde benim bunun nerede olduğu sorgusunda ne yapmam lazım? Koymam lazım. Yani bu şu anda mürekkep tarafında mı? Bu baskı tarafında mı? O zaman bu ilk bekleme bir neredeyken yapıyor? Mürekkep tarafındayken yapıyor. Yani sensör, kızak mürekkep tarafındayken yapacak. Bu. Şu bekleme 2 ne zaman devreye girecek? Şuraya alayım yine. Baskı tarafındayken. Sensör, kızak baskı tarafındayken. Yani sensör, kızak baskı tarafındayken. Bu da sensör, kızak mürekkep tarafındayken. Peki şuna başka bir şey daha ilave etmedim. Bu zaman rölem ne zaman duracak? Yani tamam kızak baskı tarafındaki etiket inme artı bekleme buna verdi. Çıkışını verdi, çalıştı, mühürledi. Bunun durması lazım. Peki bu ne zaman duracak? O zaman burada da farklı bir sorgu kullanacağım. Bu neyi durduracak? Kızak bobinini durduracak. O zaman bu ne zaman devreye girmiş olacak? Kızak çalışıyorken devreye girmiş olacak. O zaman buraya kızak çalışıyorsa yani kızak baskı tarafındaysa etiket inme bekleme 2 saniye işlemini yaptıysa kızak çalışıyorsa ve ne yapsın? Bu devreye girsin ve kendini ne yapsın? Reset etsin. Başka ne yapacağız? Başka şurada stoplama işlemi yapmıştım ya. Tüm çıkışlarda ben burada bir stoplayayım. Stoplama işlemlerine ne yapıyorum? Toplu stoplamalarda. Reset, BF, Q00 yani o hangisiydi? Şu besleme 3 tane vardı. 3. Ya fare yapma bana bunları. Şimdi bunu gönderelim. Peki bu niye direkt çalıştı? Niye direkt çalıştı? Çünkü bir önceki çalışmalardan setli elemanlarım kalmıştı. Stop basit şu parça kullanacak bu. Burada da böyle bir sıkıntı var. Şimdi devreye bir alayım şunu. Kaldı. Aferin Mehmet. Stop'ta. Şimdi start'a bir basayım. Bu niye aşağıda kalıyor? Şu etiket niye aşağıda kalıyor? Hemen ona bakalım. Etiketi ben nerede setliyorum? Etiket burada setleniyor. Şu anda kızak mürekkep tarafında mı? Kızak mürekkep tarafında. Buradan bu set diyor. Enerji varken. Peki. Ama start'a basmadan yani şu anda enerji var mı? Sistemde yok. Enerji yokken ben bakın enerji yok şu anda. Stop'a basıyorum. Enerji var mı? Stop. Enerji yok. Ben Q00'ı şu anda resetlememe rağmen niye Q0 nokta kaçtı o? Şu Q02 niye hala setli? Ona bakalım. Q02 nereden setliyor? Şuradan reset BF'yi yedi bu. Q02 setli mi? Enerji var mı? Yok. Enerji olmadığı için mürekkep tarafında olsa da set yemez. Devam ediyorum. Etiket inme bekleme devrede 0 mı? 0 açık. Kızak bu. Etiket bu. Enerji var. Kızak baskı tarafındaysa, besleme ileri ise false, false, false.
Şu anda 0001. Şu anda yememesi lazım. 0001 ve 02. Üstüne fiziksel olarak bakıyorum, var mı? Yok. Şu anda normale döndü. Muhtemelen şuradaki mekanizma kastığı için olmadığı, anlarız bunu. Bir daha başlatalım. Şimdi. Evet. Orada 2 saniyelik beklemede kaldı. Şu anda kimler devrede? Besleme devrede dışarıda, kızak öbür tarafta dışarıda, etiket aşağı indiği için dışarıda, sensör ileride, kızak baskı tarafında, stop olacak zaten, ileride, baskı tarafında. Nerede kaldı bu? İkinci tarafa gitti. Etiket bekleme 1 devreye girmedi. Etiket bekleme 2 devreye girmedi. Peki etiket bekleme 2 devrede mi? Etiket inme, bu ne? Etiket inme artı bekleme. O nerede? Etiket inme artı bekleme devreye girdi. Bakın burası. 2 saniye. Reset'i basmış etikete ama etiket yukarı çıkmıyor. Acaba yine basınçla alakalı bir şey mi? Hemen onu az önce bakmıştım, unuttum. Takt table'dan bakalım. Yani şurada eğer şöyle söyleyeyim, etiket çıkışı true false olsa ve burada kalsaydı, aşağıda kalsaydı, videoda görüyorsunuz. Diyecektim ki ya bu mekanik olarak kaldı aşağıda diyecektim ama yok, şu anda etiket bir yerden set diyor. Gelelim. Hemen etiket nereden set yer ona bakalım. Etiket buradan set yiyor mu? Kızak mürekkep tarafında mı? Değil. Yemiyor. Ama yemiş olabilir. Reset de yemiyor olabilir çünkü. Bekleme inme işini yapmış mı? 2 saniye doldurmuş. Bunu ne yapmış? Devreye almış. Ama reset yemiyor. Burada reset yemiyor. Yani reset yiyor başka bir yerden, demek ki tekrar set basıyor. Aha, etikete set basıyor. Bu ne? Enerji varsa, kızak baskı tarafındaysa, sensör besleme ilerideyse. Gördünüz mü? Ne yaptı? Enerji var. Doğru. Kızak baskı tarafında ve dışarıda. Bu setlenmesi için bana lazım mı? Lazım. Ama bu burada devamlı sette kaldığı için olmuyor. Ya bunu yukarıda resetlerin oraya taşıyacağız. Yani resetlerin üstüne taşıyacağız ya da bunun başka bir yöntemine P kontak kullanmak. Çünkü bunu bir kere yapıp setledikten sonra tekrar yapmasın. Bu da mı gol değil ya? Uçları silin, yoksa derlerken hata verir. Templeri oluşturmuştum zaten ben. Temp 1'e atayım. Şimdi bunu gönderelim. Peki. Gelelim. Kızak neden öbür tarafa gitti? Ben start'a basmama rağmen kızak nereden setledi, öbür tarafa gitti. Hemen online'a alalım. Şuradan da bakayım tekrar default takt table'a. Çıkış kızak, baskı true. Hepsi true'ya geçmiş. Stop'a bas. Şu anda basmayayım stop'a. Hatanın nerede olduğunu bulalım. Kızağa bakayım önce. C kızak. Şuradan başlayayım. Etiket enerji var sor. Enerji var mı? Allah Allah. Enerji var, true. Gider. Set resetinde böyle bir sıkıntısı var işte. Hepsini başa alayım. Bastım start'a. Şimdi kızağın enerjisi kesilmedi. Ona bakalım. Kızağın enerjisi. Kızak niye reset yemedi? Başlayalım. Çünkü orada kaldı. Kızak burada set yedi. Etiket bu sefer düzgün çalıştı ama kızak reset yemedi. Etiket bekleme. 2 saniye doldurdu mu? Doldurmadı. Yani şurayı resetlemedi. Bu niye resetlemedi? Etiket inme bekleme burada çalışmadı. Tamam. Etiket inme bekleme çalışmamış. Niye? Etiket çalıştığında setledi. Başka? Mürekkep tarafındaydı. Bu niye setlemedi? Dememiş. Enerji var. Baskı. P-Trink burada niye yemedi? Enerji var. Kızak baskı tarafında. Besleme ileride. Olduğu anda P-Trink burayı setlemesi lazım. Etiketi.
Etiket burası setlenince etiket inme bekleme 2 saniye sayması lazım. 2 saniye saydıktan sonra mürekkep tarafında değil öbüründeydi. Baskı tarafındaysa bura kapandığında şunun devreye girmesi lazım. Bir daha başlayalım. Stop'a aldık. Şurada set yiyip yemeyeceğine bakacağız. Online'da. Bastım start. İndi. Kalktı. Kulak baskı tarafına geldi. Besleme nerede? Etiket setliyor. Etiket bekleme 2 nerede? Etiket bekleme 2 saymıyor. Etiket inme bekleme 2 sayı. Etiket inme artı bekleme sayıyor mu? Şimdi ona bakalım. Tekrar stop yaptım. Şimdi bastık. Bu tarafta düzgün çalışıyor. Geçti. Öbür tarafa gitti. Orada da saydı değil mi? Bu tarafı kaçırdım. Bak, bu tarafta normal çalışmasını yapıyor. Kalktı öbür tarafa gidecek. Bir daha devreye girecek. Devreye girdi, yukarı kalktı. Etiket bekleme inme. İnme bekleme işini yapıyor. Kızak mürekkep tarafında mı? Şu bekleme 1 özür. Şu kızak baskı tarafında. Şurada çalışıyor mu? Bir de ona bakacağım. Stop'a aldım. Baskı tarafına gitti. Etiket inme bekleme burayı kapamıyor. Etiket inme bekleme devreye giriyor. Şuradan etiket inme bekleme devreye giriyor. Zamanı sayıyor. 2S. Etiket bekleme 2 yine kızakta çalışıyor. Tekrar yüklüyorum, o kısma bakalım. Mühürlemiyor. Etiket inme bekleme bakın. Nerede orası? Şurada değil mi? Bir daha bakalım. Baskı tarafında yok. Yanlış 1'e basmış. Mühürleme yapmıyor. Bakalım. Etiket bekleme 1. Burada beklemeyi yapıyor. Kızak çalıştığında açıyor. Normalde kapalı mı bu? Özür. Normalde açık, kızak çalışacak. Kızak çalıştığı anda devreye girecek. Kızak devreden çıkınca şey yapacak. Devre dışı bırakacak. Tamam, güzel. Yanlış kontak kullanmışım. Yani ne diyeyim? Kızak baskı tarafında olacak. Etiketleme zaman rölesi 2 saniye sonra bunu devreye alacak. O ara kızak çalıştığı için bura kapalı olacak. Kızak çalıştığı için bura kapalı olduğunda bu devreye girecek. Ne yapacak? Kızağı resetleyecek. Şimdi olması lazım. İndi. Bitti 1 saniye. Bitti, bastı. Yukarı kalktı, 1 saniye bekledi. Bu tarafa geldi. Stop'a basayım şimdi. Stop'a bastığında normal hale geldi. Arkadaşlar işte set reset'teki problem çözmedeki sıkıntı şu: anlık olarak akışı göremediğiniz için nerede set bastı, nerede reset bastı, nereden set aldı, nereden ya da reset basıp duruyor, bunu anlamanız zordur.
O nedenle bir önceki çözümdeki gibi akış şeklinde, mühürleme şeklinde çözdüğünüzde çözümü çok daha rahat ne yapabilirsiniz? Yakalayabilirsiniz. Ha, set resetin kullanacağı yer var mı? Tabii ki de var. Ya da set reseti ben mi beceremiyorum? Ben de beceremiyor olabilirim. Ama bu probleminde set resetli çözüm bu şekilde iyi oldu. Hatalarımı da gördüm. Nasıl hata yaparız? Sistemden kaynaklı, işte burada yükselen kenar düşen kenar olmaması, devamlı set ya da devamlı reset basması gibi problemli hatalarımı da gördüm. Hataları da çözdüm. İyi oldu. Şu anda çalışıyor. Arkadaşlar bu video böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.